Merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Kimisi rüyasında güzel bir peri kızı görür, ondan ilham alır. Bazı rüyalar kabustur. Görüntüde yer alan 1874 tarihli tablodaki rüya gibi. Rüyadaki güzel bir peri mi yoksa kendisini bıçaklamaya gelmiş biri mi belli değil. Acaba Pisagor rüyasında ne gördü? Konumuz bu. Pisagor'un rüyasını ilk defa Mehmet Hafid Efendi'nin kitabında okumuştum. 1806'da basılan ilk Osmanlı matbu kitaplardan biridir. Şöyle yazıyordu. Pisagor bir gece rüyasında yaşlı bir adam gördü. Yaşlı adam ona filan deniz kenarına git dedi. Pisagor ilk gördüğünde aldırış etmedi. Sonra tekrar rüyayı gördü. Yine aldırış etmedi. Üçüncü kez rüyayı gördüğünde yaşlı adam ona deniz kenarına git, orada gayipten bir bilgi bulacaksın dedi. Pisagor o deniz kenarına gitti. Fakat ilk gittiğinde bir şey anlamadı. İkinci gittiğinde sahilde biraz yürüdü ve deniz kenarında demircilerin demir filizlerini dövdüklerini gördü ve onları seyretti. Demircilerin çekiçlerinin çıkardığı sesleri bir süre dinledi ve sesler arasındaki uyum dikkatini çekti. Sonra biraz daha yürüdü, sahilde ters dönmüş bir kaplumbağa kabuğunu gördü ve rüzgarın kabuğun içinden çıkardığı sesi bir süre dinledi. Orada bulduğu bir ibrişimi bir tahtaya geldi ve onunla bir süre parmaklarıyla sesler çıkardı. Sonra bunların ne anlama geldiğini anlayabilmek için bir mağaraya çekildi ve orada geçirdiği günlerde riyazet yaptı. Sonucunda ulaştığı ruhi olgunluk, erdem ile gezegenlerden, burçlardan gelen sesleri işitecek hale geldi. Gezegenlerin seslerini dinledi. Her dinlediği seslerden bir müzik makamı çıkardı. 12. günde 12 makamı, 24. günde 24 makamı keşfetmiş oldu. İşte size müzik biliminin icadıyla ilgili güzel bir hikaye. Pisagor'un müzik bilimini buluşuna ait bu hikaye Osmanlılarda yıllarca anlatılmıştır. Bu hikayeden ilhamla müzikoloji ve mağara metaforu başlıklı bir yazı yazmıştım. 2019 yılında. Bu hikaye değişik şekillerde değerlendirilebilir. Buna benzer hikayeleri okuduğumda benim ilk değerlendirmem, yazanların bu hikayelerle özellikle gençlerin dikkatini müzik ilmine çekmeyi amaçladıkları şeklindeydi. Farklı bir açıdan bakıldığında bu hikayelerde eski Yunan ilmi ile yeni çağdaş bilgileri birleştirme çabasının izleri vardır. Nitekim bilgilerin birleştirilmesi sonucunda bazı anlatılarda Pisagor, Hazreti Süleyman peygamberin öğrencisi olarak sunulmaktadır. Bir başka açıdan bakıldığında asıl cevaplanması gereken soru, niçin Osmanlılar'da bu hikaye uzun yıllar varlığını korumuştur? Ortak kültür oluşturmanın, çok kültürlü olmanın, farklı kültürlerin bir arada yaşam kültürünün sonucu böyle bir şey olmalı değil mi? Tıpkı müzikte makam ve ritim zenginliğinin sırrı gibi. Bu hikayeyi Hafid Efendi'nin eserinde okuyunca ilk aklıma gelen Hafid Efendi bunu nerede okumuş sorusu oldu. Belki İstanbul'da Rum arkadaşlarından duydu, belki Rumca biliyordu. Rumca bir kitaptan okumuş olabilirdi. Hafid Efendi'nin hayatında bu sorulara cevap verecek bir şey yoktu. Edindiğim ilk bilgilerle Hafid Efendi'nin Rum arkadaşları olabilirdi ve bu hikayeyi onlardan duymuştur kanaati bende oluşmuştu. Bu bendeki ilk kanaatti. Yıllar sonra bu hikayenin varyantlarını Anadolu'da yazılan daha eski eserlerde de okuyunca kanaatim değişti. Bu anlatı herhalde Anadolu'da ortaya çıkmış olmalı diye düşündüm. İkinci kanaatim şöyle kurguladım. Türkler Anadolu'ya yerleşirlerken herhalde komşuluk yaptıkları Anadolu Hristiyanlarından bu hikayeyi duyup hikayeye riyazet gibi kendi kültürlerinden biraz sufilik ekleyip zenginleştirdiler. Bu tür hikayelerin oluşmasını Anadolu'ya bağlayıp Anadolu sufiliğinin etkisiyle bu hikayelerin ortaya çıktığını düşünen benim dışında başkalarının olduğunu da fark ettim. Ben hikayenin arkasındaki zinciri arıyordum. Bu hikaye nasıl ortaya çıkmış olabilirdi? Ne zaman ortaya çıkmış olabilirdi?
Belki Rumca öğrenmek ve Osmanlılar'da Rumca kaynakları okumak gerekiyor diye düşünmeye başlamıştım. 2003 yılında Süleymaniye Kütüphanesi'nden bazı yazma sayfaların fotokopilerini almıştım ve araştırmam tamamlanmak üzere bekliyordu. 2018 yılında bu dosyayı açıp şu makaleyi tamamlayayım diye düşündüğümde elimde tuttuğum dosya bana bu işin sırrını verdi. Bu hikayenin aslının nereden geldiğini o zaman anladım ve bulgularımı bir makale ile tamamladım. Bahsettiğim makalem nihayet Atatürk Kültür Merkezi'nin Erdem dergisinde 2020 yılında yayınlanan 78. sayısında neşredildi. Pisagor'un rüyasının kaynağı Anadolu Rumları değildi. Pisagor'un rüyası hikayesi aslında Anadolu kaynaklı değildi. Bu hikaye Fahrettin Razi'nin yaşadığı Meraga, Herat bölgesinde ortaya çıkmıştı. Filozofların bir hikayesiydi. Anadolu'ya Orta Asya'dan gelmiş daha eski bir hikayeydi. Bulduğum en eski kaynak müzik tarihi sistemciler dönemi filozoflarından Fahrettin Razi'nin İlimler Ansiklopedisidir. YouTube kanalımda Razi ve eseriyle ilgili bir video yapmıştık. Hala ondan daha eski kaynaklar olabileceğini düşünüyorum. Avrupa müzik veya felsefe tarihinde bu rüyadan bahsediliyor mu bilmiyorum ama sanmıyorum. Felsefeciler Pisagor'un rüyası ile ilgili bir şey bulursanız bana da haber verin. Aşağıda yorumlar kısmına yazınız lütfen. Pisagor'un rüyası matematik değil müzik bilimiydi. Bunu anladım ama Pisagor'un rüyasının kaynağı gizemini koruyor. Benim için bu hikayenin yeni sistemciler Anadolu ekolünün kurucuları tarafından üretilip üretilmediği sorusunun cevabı önemliydi. Bu sorunun cevabını makalemde yazdım. Pisagor'un rüyası konusunda benden bu kadar. Hepimiz bir rüyanın peşinden gitmiyor muyuz? Üstadlarımız ne demiş? Uyanacağımız güne ne yapabilirsek o bizim kârımız olacaktır. Müzik tarihinin bir başka videosunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.